Barış kardeşim, hoş geldin diyelim. Hoş İş bulduk. bittikten sonra demiş oluyoruz tabii ki. Nereden buldun? Nasıl buldun? Ne aşamalarla bize ulaşabildin? Zorluk, kolaylık, memnun olup olmadın? Her şeyi senden dinlemek isterim. Gelip gittikçe gözlemin. Ustam öncelikle zaten aracımı tertemiz bana teslim ettiniz. Bunun için ben ustama teşekkür ediyorum. Tamir evi Recep Usta. Çok basit. Karşınıza çıkmaması imkansız zaten. Belli başlı sorunları vardı aracımın. Özellikle aşırı derecede yağ yakıyordu. Buna çözüm bulmak için ben Recep Ustam'ı buldum. Allah razı olsun. İşimi halletti. Arabam şu an tertemiz. Kendi deyimiyle sinek gibi çalışıyor. Kazasız belasız inşallah kullanacağım. Gelip gittikçe burada gözlemlerin bizden neleri gördün? Şimdi baktığım gibi benim en dikkat ettiğim şey şeffaflık var burada. Şimdi Allah için hakkınızı yiyemem. Neler yapıldığı videolarla WhatsApp'a atılıyordu. Neler yapılacağı, bir şey yapılacağı zaman fikir alınıyordu. Şunu yapacağız, şu aşamalardan geçecek. Bizim de niyetimiz arabamızı yaptırmak olduğu için bunlara onay verdik. Sağ olsun mutlu sona ulaştık. Arabamızı teslim aldık. Arabanı detaylı videoları çekildi. Neler yapıldığını tek tek Arif Usta yüklediğinde izlersin. İnşallah. Neler sökülmüş, neler takılmış, motor nasıl çıkmış, Evet. nasıl parçalanmış, nasıl tekrar bir toplanma aşamasına gelmiş, montaj aşaması, çalışma aşaması. Biz bunları yaptık. Arabanın eksiksiz yağını, suyunu buna benzer. Yani mekaniksel olarak, motorsal olarak motor dışarıya çıkar. Ne yapılıp ne edildiği meydandadır. Tekrar montajı bu aşamada belki birkaç gün geç kalmış olabiliriz. Yoğunluğumuzu gelip gittikçe görüyorsundur hiç zaten. problem yok. Ha dedin ki abi benim yeter ki arabam olsun. Aynen. Güvenilir bir yere bırakmak istiyorum demiştin bana. Aynen öyle. Zannediyorsam. Kesinlikle. Vallahi arabanı da bu şekilde meydana getirdik. Artık bitme aşamasıyla baş başayız. Problem yok. Allah var etsin. Seni dinleriz. Ama buradan arkadaşlara şunu söylemek isterim. Hani günübirlik bir beklentiniz olmasın. Çünkü usta hakikaten yoğun bir aşamadan geçiriyor. Beklediğinize değecek yani. Ben beklediğime değeceğine inanıyorum. Zaten test aşamasında da gördüm ben. Zaten bir problemi varsa o listenin biz sana verilen, yapılan, kullanılan işçilik listesinin tamamının o listede yazanın arkasındayız. Hiç problem yok. Bundan şüphemiz de yok. Sana kısa bir soru sorayım. Hem de sürede uzamasın. Sen de tutmuş olma. Estağfurullah. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biliyorsun YouTube platformunda kitle büyüdükçe iyi insanlar olduğu gibi kötü insanlar da oluyor. Biz bazen tabii ki ben takip ettiğim için kötü yorumlarla karşılaşmam elbette normal. Onu belki sen de görüyorsundur. Ben şunu şeffaflıkla sormak isterim ki gerçekten bazı kötü yorumlar gibi miyiz yoksa karşılamayı hani içtenlikle cevap verirsen hiçbir şekilde burayı kesmeyeceğim, kırpmayacağım, direkt neyse onu söylemek istiyorum. Şimdi ben dürüst olayım. Yaklaşık 45 gün ben bu aracın bitmesini bekledim. Ama ben bunu canı gönülden bekledim. Hani neticeye ulaşmak istiyorum. Hani kötü yorum ben takılmam açıkçası. Hiçbir tane görmedim de ya işte gittik işimiz şöyle askıda kaldı böyle oldu. Ben öyle bir yorum da görmedim. Kendim buna güvendim. Ustam zaten bütün detayları bana şeffaflıkla gösterdiği için. Şimdi yapılan iş de ortada. Ne diyebilirim ki yani? Teşekkür ediyorum. Allah Güle razı güle kullan Çok kardeşim. teşekkür ederim Recep Ustam. Ağız tadıyla bin beni Ellerinize, diliyorum. emeğinize Çalıştır sağlık. oğlum. Son kez sesini duyalım, kapatalım. İnşallah. Bu üstünün kapağı sende olduğunu söyledin. Evet. Kapak bende, takacağız. Anahtarı alalım. Tabii. Astra G 1.6XE. X-Ep'ten farkı demir bir külbütör kapağı olması. Aslında çok benzer özelliklere sahip olsa da aracımızın motorunun toplama aşamasında sizlere az çok göstermeye çalıştık. Bu arabanın temel sebebi yağ yakıyordu. Yani yağ yakma demek benzinden fazla yağdan tüketim vardı. Aracımızın tabii ki rektifiye aşamalarını gösterdik. Piston, subap, kapak her şeyi göstermeye çalıştık. Şimdi birazdan bindireceğiz ama yağ yakmanın temel sebebini tam araştırmak önemlidir. Neden önemlidir? Turbolu bir aracınız varsa turbodan dahi yakabilir. Kartel havalandırmanız tıkalıysa bundan dolayı turbo geri dönüşten yağ kaçırmalar. Bu da tabii ki yağ yakmaya sebep verecektir. Bu yüzden PC ve valflerimize dediğim gibi bu aşamalara baktıktan sonra motorun iç kısmındaki eksiltmeyi tam teşhis etmek gerekiyor. Bu noktada şanzımanla motor birleşimi bakın baskı Bura balata birleşti bölümü. yani işlem bitmiş demektir. Burç da yerine girer, bütün vidaları sıkarsın. Evet, motorumuzun geçtiğini görüyoruz. Yiğit. Tık diye geçti. Bak gördük. burcunu gördük mü burayı? Bak parmağımın altı. Gördük. Bak evet motor kulağını takalım dedik ama artık kopmaya çok yakın. Neredeyse kopmuş. Hadi yavrum koş al gel. Aracımızı liften dışarıya doğru çıkardık. Beklemediğimiz bir şekilde çok hızlı da yani geçti usta. 10 saniye bile sürmedi. Evet motor şak diye yerine geçti. Etrafları sıktık. Birkaç kalorifer LPG su hortumlarını orada sıktım. Artık aracı alıp
Kaldıralım. Alttan etrafları bitirelim. Üstten manifoldlar, sağa sol elektrik tesisatları derken marşa basmaya doğru gidelim. Motoru bayağı güzel temizlemişiz. Pırıl pırıl parlıyor gördüğün gibi. Evet. Bu çocuklar bayağı bir emek harcadı. Yıkadılar, temizlediler. Biraz önce değindiğin gibi kulak sıkıntılıydı. Kopuktu, Bu şekilde yenilendi. yani takmak istemedik. Üstünde şarj dinamosu takılacak, emme manifoldu takılacak. Tabii ki bunların elektrik bağlantıları da mevcut. Aynı zamanda su hortumları, elektrik tesisat grupları bu şekilde görüyorsunuz. Motor gayet güzel duruyor. Evet. Olması gelen konuma geldi. Kulağını taktım, etraflarını sıktım. Artık hortumdur, kelepçedir, tesisattır, sudur, antifrizdir, klima kompresörüdür, VK'cı krank kasna montajını yapıp marşına basacağız. Evet, yukarıya Bakalım. kaldırdık. Aracımızın Krank şöyle basmaya. karter görüntüsünü, alt görüntüsünü de paylaşalım. Gayet güzel bir temizlik olmuş. Şanzımanla motor arasındaki farktan anlaşılıyor. Şanzıman üstündeydi. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Şöyle gösterelim. Kararınca da bir sıvı conta olduğunu, bu sıvı conta en az 2 gün durduğunu söylemiş olalım. Çünkü kaçaklara sebep vermek istemiyoruz. Hemen buradan krangı koruyan plastik sökülüyor. 19 dokma tabanca. Motorun arka edraf vidasını takıyorum. Yani çevre civatası. Çevre vidası. Tornavida ver oğlum. Keçe kötü demiştin usta. Aksla beraber geliyor demiştim. Bu yağ kaçağı da yapar. Görüyor musun? Evet, görünüyor. Yanlıyor. Karterin bazı cıvatalarını takmamıştık. Çünkü takılmıyor. Şanzımanla birleşimi var. 3 tane 15'lik cıvatalar. Aynı şekilde ustamız da arkadan takıyor. Toplam bu cıvatadan 3 tane mevcut. 15 al. Onlar sıkınca tabii o da rahatladı. Sonuncu cıvata. Bu cıvatayla beraber kartelin de şanzımanla birleşimini yaptık. Kartelin de herhangi bir eksik cıvatası kalmamış oluyor. 15'lik cıvatalar birleştirildi. Egzozda da daha önce bir işlem olmuş usta. Katalizatörü boşaltılmış. Bir de uzatmışlar. Bence bu susturucu bu arabanın değil. Elektrik direksiyonun elektriği. Şuraya dayanıyor sürdüm. Ana ceyran bu. Ana ceyran. Gövde komple şase ikisi. Sıkıntı yaşayabiliriz. Burada yağ müşürümüzün soketi geliyor. Geçti usta. Tık sesinden anladık. Krank kasnağı gelsin. Buyurun. Kasnağı takarken kamasına denk gelmesi önemli. Tam orada Baran, evet. Cıvatasını getir. Al bana. Görmüyorum. Dur. Ver. Getir hemen arkasında E18 galiba. Hazırla. Sıkı vereyim mi? Yok. Hemen getir. Egzozumuzu tamamlıyoruz. Onu mu dedi? Kısa dedi. Uzun 13 ve kısa kol dedi oğlum. Tamam, Sonlarını tak ortak da taktık. getir oğlum ona. Biri 12 ver. Egzoz tamam. Şuradan sallanan bir soket var. O da oksijen sensörü. Sıra bir diğer parçamız. Yaz mevsiminde en önemli parçalardan biri haline gelen klima kompresörünü tamamen çıkarmıştık. Şu an yerine montaj için gidiyor. Hazır. Çamurdan yerine geçerken biraz zorluk yaşayabiliyoruz. Diğerlerine de bak istiyorsan. Getir. O güzel. O da güzel. Dur lan kamerayı şöyle.
Toplam 3 civata klima kompresörünü gövdeye bağlıyor. Havalı Tabii geçer. bir adet ayağı olduğunu unutmayalım. Ardından havalı cırcırla bunları sıkacağız. Hava nerede? Hava iyi. Hazır mı? Hazır abi. Bak çekil. Uzun E12 getir. Şu an şarj motorumuz bu araçlarda XE'lerde şarj dinamosunu sonradan takıyoruz. Çünkü böyle bir ayağa sahip olması gerekiyor. Evet, ayağın bir ucu da şu şekilde gelecek manifolda. Sonra burası doğru pozisyonda. İçindeki bezleri çıkaralım. Bunun 5 tane civatası vardı. 3'ünü hazırlayalım. 2 tane var burada. Evet. Evet abi. Araba ne? Araba ne abi? Motor? Yaparız, neyi vardı? Yaparız abi, sıkıntı yok. Nereden arıyorsunuz? Tamam. Şu an emme manifold bölümünü birleştiriyoruz. Toplam 5 adet civatası var. Şu görmüş olduğumuz sensörde MAP sensörü emme basıncının içindeki basıncı ölçüyor. Basıncı ölçüyor. Öldürmüyor abi bence. Emme manifoldunun tüm civatalarını şu an sıktık. Tabii ki her şeyin gördüğünüz gibi yerli yerine gelmesi önemliydi. Motor bloğuna bağlandı, emme manifolduna bağlandı, şarj dinamosuna bağlanacak ve şarj dinamosu da bu şekilde sabitlenmiş oluyor. Şunu sök cırcırla. Getir cırcırımızı getir. Hemen blok kısmındaki civata sıkılacak. Ardından şarj dinamosu yerine doğru geliyor. Tamam mıdır? 13 yarım. Ben sıkayım mısın? Cırcırlıyı getir hadi. Cırcırlı kullanmayın diyorlar da mahsus kullanmıyor. Cırcırlı bence güzel bir takım usta, yani işe yarar bence. Yerine göre. Yerine göre doğru diyorsun.
Şöyle göstereyim. Görüntü şuna ulaştı. Biraz önce manifold yokken arka taraf çıplak bir pozisyondaydı. Gördüğünüz gibi motor kendi görünümüne ulaşıyor. Sen çek abi. Şu yanda da. Oksijen. Krank okuyacağım. Uzun fotoğraf. Evet. Motoru toplamaya devam ediyoruz. Ne hızlı topladık be usta? Sen mi topladın sanki? 2 3 4 Sen mi takıyorsun ki sayıyorsun desene lan. Ne bir desin usta. Ardından soket birleşimlerini yaptık. Bu nokta tabii ki LPG ile alakalı. Benzinle alakalı bir durum yok. LPG abi. LPG gaz kesiyor. Kesici değil mi yani? Benzini mi kesiyor, LPG'yi mi kesiyor? Gazı kesiyor. Gazı kesiyor. Kesicinin bir tanesi takıldı şu an. Dağıldı bunlar da hiç Allah'a emanet. Bence ne? Kısa geliyor sanki. Aman dokanmayın kızıma. Klimanın bağlantısı rekorlar. Evet abi. Normalde biz bunu sökmüyoruz usta. Yok bu kirliydi bayağı sökülsün de yıkansın dedim ben. Çok berbattı. Normalde sökülmüyor. Temizse eli yüzü kir yok pislik yoksa sökmüyor. Normalde sökülmüyor. Yok sökülüyor. Bu söktü ama. Gazını kaçıyor. Tahta bak yağ var mı koydun mu? Çeken mi? Var mı nerede yağ? Şuraya kadar geliyor. Geliyor mu? Çift getir bir tane hadi o zaman. Buna bu açmış. Kaçırıyor mu? Yok. Doldur. Olmuş. Kaşınmıyor. Niye? Çok hava üfledi. He. Arkadan kaçırmadı değil mi? Yarım da getir. Size selamlar arkadaşlar. Aracımızı dışarıya çıkardık. Şu an göstergeye bakalım. Herhangi bir şekilde rolantide dahi oynama yok. Bu arabaların önemli şikayetlerinden biri rolanti dalgalanması. Hatta yakın çekim yapalım. Rolanti mükemmel derecede sabit duruyor. Tabii sabit durması motorun sağlıklı çalıştığını bizlere gösteriyor. Sizlere tabii ki az çok göstermem gerekiyor. Biraz yukarıdayım koltuk olarak ama manuel vites olduğu için elimden geldiğince göstermeye gayret edeceğim. Bakın taksicimiz ne yapıyor görüyorsunuz.
Alıştık. Devam. İkinci vites. Motorun çalıştığını kısmen çekmiştim. Yoğunluktan dolayı bazı videolarda hızlı gidiyorum. Elimden geldiğince de detay çekmeye çalışıyorum. Biz sosyal medyada içerik ürettiğimiz için tabii ki kitle büyüyünce sepetin içi çürük elmalarla da dolabiliyor. Bizi tanımayıp, görmeyip yaptığımız işi sosyal medyadan takip eden insanlar böyle motor mu yapılır, böyle araba mı, böyle motor mu iner, bunun için şunu mu yaptı? Yani çeşit yorumlar arkadaşlar. Bazen bu yorumlar tabii ki de can sıkıcı olabiliyor ama artık alıştık. Yapılan işlemleri gösteren, yaptığı işlemleri paylaşan, ben sanayide %95, %98 göstereni tanımıyorum. Tanıyan varsa da veya bu şekilde işlem yapan varsa da A'dan Z'ye gösteren buyursun, linkini atsın, biz de yine teşekkür ederiz. Hani biz bu şekilde, bu araç sahibi özellikle kendi aracını gördüğü zaman, yapılan işlemleri gördüğü zaman mutlu olmuyor mu? Veya belki de bunun için tercih etti bizi. Bunları çeşitlendirebiliriz. Ancak yapılan işe, emeğe saygı duyulması lazım. Parçacısından tamircisine, rektifiyecisinden turbocusuna, enjektörcüsüne kadar uzanan, evet, çürük elmalar tamircilerin içerisinde de var. Ama gerçek ustalarımız da var. Hakkıyla yapan, ekmeğini kazanmaya çalışan insanlar da var. Yorum yaparken lütfen bunlara dikkat edelim. Bu sırada tabii ki sizlere sürüş esnasında nasıl gittiğimizi göstermeye çalışıyorum. Bugün İstanbul'da yaklaşık 6 derecelik, 7 derecelik bir sıcaklığımız mevcut. Hafif yağmurlu, parçalı bulutlu bir havada sürmeye, sakin bir noktada müşterimizin aracını test etmeye devam ediyoruz. Manuel vites olduğu için ikinci vitesten çok oynamadım açıkçası. Tabii çekişimiz de gayet güzel bu arada. Ben çok fazla gösteremiyorum ama gayet güzel gidiyor. 1500 kilometre sonra bir LPG ayarı yapılması lazım. LPG ayarımız bozuldu. Ayrıca bir rodaj dönemi olduğu için yağımızın ve filtremizin değişmesi gerekiyor. Astra G'nin videosu görmüş olduğunuz gibi neredeyse hazır. Kaçak göçek var mı kontrol yapıp müşterimize teslim edeceğiz. De göstereyim sizlere. Araçtaki sorunları müşterimiz yazmış. Bizlere kadar iletmiş. Bu şekilde listenizi yapıp bizlere ulaşırsanız daha güzel olur ki bunu her videoda söylüyorum. Buna da dikkat edelim. Zaten genelde müşterilerimiz bu şekilde geliyor. Teşekkürler. Arkadaşlar yorumda soruyordu. Hangi motor kaç binde olduğunu soruyorlar. Özellikle sormak istiyorlar. Ustam uygun görürse cevaplayabilir. Mesela Tabii bu ki, önemli tabii ki, bir tabii soruydu ki. benim Tabii ki. gördüğüm. Evet, kilometrenin neydi, sorun neydi? Astra G kasa zaten arkadaşlar. 280 binde ben bu şikayetle geldim. Tabii daha öncesinden vardı. Yağ yakması normal değildi. Kabul edilebilir bir şey değildi. Böyle bir şikayetiniz falan varsa korkmanıza gerek yok. Yani bunun çözümü var. Bunun için illa satış yoluna gitmenize gerek yok. Satsan da alıcı arayacak. Tabii. Artık o aşamalar geçildi. Aynen öyle. Sesinden ben gayet mutluyum. Size dinleyin. Sinek gibi maşallah. Güle güle kullan. Rabbim kaza bela vermesin. Cümlemize inşallah. Abi hayırlı günlerde Çok teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık.